appreciate that. Herkese merhabalar. Çok teşekkür ederim beni burada bu kadar sıcak şekilde karşıladığınız için ve güzel sözleriniz için. Football is a global sport, but it's also a very local sport. And I think it was important for me to meet every one of you because together we are going to develop the local part, making İzmir a great football city. Futbol hem global hem de yerel bir spordur ve bu anlamda da burada hep beraber bu yerel ayağı kalkındıracağımıza inanıyorum. So let me give you a bit of my background. I'm from Denmark originally, and I was a player that unfortunately got injured early on and became a coach. Size biraz background'umdan bahsetmeme izin verin. Danimarkalıyım, eski futbolcuyum ve geçirdiğim bir kazadan dolayı, yaralanmadan dolayı antrenör olarak kariyerime devam ettim. I helped build the first football academy in Denmark, which was called the FC Midtjylland Academy, and I worked there as a coach for 5 to 6 years. Denmark'ta bir akademi kurdum ve bu akademide 5-6 yıl görevimi koç olarak yani antrenör olarak sürdürdüm. I then left football for 10 years. I was writing books, wrote 5 books. One of them was published internationally. It was called The Gold Mine Effect. And eventually, because of that, I decided to move to London about 13 years ago. 14 yıl önce Londra'ya taşınmaya karar verdim. 10 yıl futboldan uzak kaldım çünkü bu dönem içerisinde 5 tane kitap yazdım. Bunlardan bir tanesi tüm dünyada ses getiren bir kitaptı. Bunun ardından da Londra'da yaşamaya devam ettim. In London, I met a guy called Matthew Benham, who was the owner of Brentford Football Club. He read my book, and we became good friends. Matthew. Bradford'un sahibiyle tanışıyor Londra'da, kitabını okuyor kendisi ve çok büyük bir etki altına giriyor kitabını okuduktan sonra Rasmus'un. So eventually he thought that I could help him, and for 8 years I helped him build Brentford, and eventually he also bought my childhood club, Midtjylland, and I overlooked the development of those clubs for 8 years. 8 yıl boyunca da kendisiyle kulüpleri kalkındırma adına bir çalışma kariyerine sahip. FC Midtjylland won in that period 3 championships. It never won a championship before, and we qualified for Champions League group play. Brentford had good success as well, and we managed to take the club from the 3rd tier in English football to the Premier League for the first time in 75 years. Kulübü de en alt seviyeden en üst seviyeye getirecek bir çalışma içerisinde bulunmuşlar. Ben yardımcı olayım biraz tabii hanımefendi haklı bilmiyorum. Midtjylland'ı kendi çalıştığı takımı işte ikna ediyor bu Bradford'un sahibini, onu satın alıyor Ondan sonra da iki takımını da başına koyuyor. Başına koyduğunda 8 yıl önce Bradford 3. ligde, Midtjylland'da, Danimarka'da yani çok bilinen bir takım değil. Herhangi bir takım, bir alt ligde galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra Midtjylland'ı biliyorsunuz yani şu an 5 yıldır Avrupa kupalarında oynayan bir takım. Haklısınız bu Midtjylland'dan kolay değil. Almanya'da. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bradford'un sahibi aynı zamanda da Midtjylland'ı da beraber Yeah. Good. So in December last year, I decided to leave and set up a company called Sport Republic, which is an investment firm based in London. Londra bazlı, geçen Aralık ayında bir Londra bazlı, but I need to take the name of the club. Sport Republic. Sport Republic'i kuruyor kendisi. Kulüpten ayrılıyor, Aralık ayında da bu kurmaya karar veriyor. Our ambition is to build a group of clubs around the world that can support each other and help and provide world-class player development throughout our system. Ve bu projeyle beraber dünya üzerindeki birçok kulübü de bünyesi altına alıp geliştirmeyi ve dönüştürmeyi hedefliyor.
The first club we bought was in January. It was Southampton in the Premier League. So we owned that club now for 6 months. Southampton, yeah. Southampton'a alıyorlar. İlk aldıkları kulüp bu. And you were talking about 6 months? Yeah, a little bit more. It's 9 months, yeah. Evet. Yeah. 9 aydır da bu projeyi sürdürüyorlar. Southampton is famous for player development. Has developed Gareth Bale, Lallana, Van Dijk has been through, Sadio Mane, and really that brand is something we want to take to the world. Bahsettiği futbolcuları duyabildiniz mi? Tamam, teşekkür ediyorum. O futbolcuları geliştiren bir yapıdan bahsetti kendisi. Southampton yani esasında bir yetiştiriciliğiyle evet. bilinen bir kulüp. Yani satın alan bir kulüp değil, bütün söylediği oyuncuları ilk yetiştiren yapan bir kulüp. Şu an İngiltere'nin en iyi altyapılarından birine sahip olan. Our second investment was into Göztepe, and in many ways, Göztepe is a bigger club than Southampton when you look at fan base. Göztepe, Southampton'dan daha büyük bir takım ve ikinci yatırımımız diyor kendisi. So we started with a small club, and then we went to the big club. Küçük bir kulüpten başlayıp daha büyük bir kulübe gittik. I came to Turkey for the first time, or to İzmir 2 years ago, to visit Mehmet. I read about Göztepe and I thought it sounded really interesting. Türkiye'ye ve İzmir'e ilk defa 2 yıl önce geldim, Sayın Sepil'i ziyaret etmeye. At that time, I only knew 2 things about football in İzmir. The first thing was the world record game in the second tier between Kayseri and Karşıyaka and Göztepe with 80,000 people. The second thing I knew was about Altino's amazing academy, which I had a chance to experience at my time in Midtjylland. Buraya geldiğimde de sadece 2 şey biliyordum İzmir futboluna dair. Bir, Karşıyaka ve Göztepe arasındaki ilişki, ikincisi de Altınordu'nun yaptığı muazzam işler. So I went here twice and stayed with Mehmet and got to know him. The second time I was here, I was watching Göztepe against Altay. Amazing atmosphere. Unfortunately, the result wasn't too good. 2-0 for Altay. Evet. İkinci geldiğinde de Altay Göztepe maçına denk gelmiş ve sonuç çok da iyi gitmişti. But let me say it in English first. But then he saw Liz in that game, and that's why Southampton now have Liz over there. Liz'i kaleciyle o gün beraber seyrediyoruz maçı. Dedim adam ne biçim kaleci dedi. Şu an biliyorsunuz hemen maalesef onlar almasa başkası alacaktı tabii. Southampton'da Liz yani. In the evening after the game, I thought I was going to drink a whiskey with Mehmet, but he went straight to bed. Maç akşamında beraber bir viski içmişler, sonrasında da Mehmet Bey sana evde kalıyordu, o zannetli bir şey istiyor. Öyle hiç merhaba bile demeden gittim, yattım, uyudum bak. No, one thing that was really important for us was to go into Turkey and have a good partner, and I think we found an amazing partner in Mehmet, and I'm really pleased that he has agreed to stay on board and help us in our pursuit to take the club back to where I think it belongs. Sayın Mehmet Sepil'le yaptığı bu işbirliğinden, bu muazzam işbirliğinden bahsediyor kendisi aslında. I mean, a lot of the interesting thing with Turkey was if you look at the population, it's a massive country, it has a huge football passion. I think Turkey has a country a lot of unfulfilled potential. Türkiye'deki futbol tutkusu ve tabii bu nüfusa vurulan, yani nüfusa baktığımız zamanki futbol tutkusundan bahsediyor ve aslında keşfedilmeyen daha birçok potansiyelin olduğunu vurguluyor kendisi. The same thing, I think that İzmir as a city has an amazing potential. İzmir'de de aynı şekilde çok büyük bir potansiyel olduğunu söylüyor. Every time I go here, I like it even more and more.
Ne zaman buraya gelsem her seferinde bir öncekinden daha fazla seviyorum İzmir'i aslında. I like the donut. Döneri I seviyorum. like the tea. Çayı seviyorum. I like the weather. Havayı I'm from seviyorum. Denmark. And what about people, Rasmus? And the people, I mean, as I said, people and passion. For İnsanları ve sure. tutkuyu seviyormuş buradaki. So I wanted to tell you that we are not just here to work for Sport Republic or Sadece spor için burada çalışmak, yani sadece spor adına çalışmak için burada değiliz aslında. to work for Göztepe. We are also here to work for Turkish football, and we are also here to work for football in İzmir. İzmir'deki futbol için de çalışmak amacıyla buradayız. One of our big plans is to invest in the academy and build an amazing facility and really try and invest into Turkish talent. I think that is really important for the country. Altyapıya yatırım ve tabii ki de tesisleşmeye katkıda bulunacak yatırımlar yapmak. Aynı zamanda da futbolculara, daha fazla potansiyel futbolculara ulaşmak istiyorlar. Bununla ilgili projeleri var. For us, this is not just a project that's 1 or 2 years. We are here, we are long-term investors. We are here with a time horizon that is much longer than that. Biz sadece 1-2 yıllık yatırımcılar değiliz. Daha uzun vadeli projelerimiz var bu anlamda. We're not going to get it right from the beginning. We are still learning. The first year is already a big learning experience for us. Tabii ki de ilk yıl çok büyük bir öğrenme tecrübesi olacak bizim adımıza. Hala daha o yoldayız. But I'm sure that with the help of everyone here and Mehmet, we will get there and we can apply the system we want to implement to Göztepe. Başta Mehmet Sefil olmak üzere buradaki herkesin katkısıyla beraber aslında bu işi başaracağız ve istediğimiz noktaya ulaşacağız. Finally, I'll say that I'm super excited about being here, being in İzmir. I think that everyone in this room, we have a big job on our hands to get an İzmir club, and probably even better 2 or 3 back to the Super League because. Yes, okay. Çok heyecanlıyım. Buradaki herkesle beraber yapmaya çalıştığımız şey aslında yine tekrardan Süper Lig'e 1 ya da 2 tane İzmir kulübünü kazandırmak olacaktır. Bu aslında hepimizin işbirliğiyle gerçekleştirilecek bir olay. The city deserves Super League football, and I really hope and I believe that when we sit here in 5 years again, we will have achieved that together. So thanks very much, and I wish you good luck and all the best. 5 yıl sonra burada oturduğumuz zaman aslında daha farklı bir şey konuşuyor olacağız. Bunu başardığımızı göreceğiz 5 yıl içerisinde. Herkese çok teşekkür ederim ve başarılar dilerim. I want to ask Rasmus, Göztepe supporter ask, do you want go to the Super League this season or do you stay in here, here, first league? What's aim for Göztepe this year, this season? Thanks. So if you ask me if I want to be in the Super League or First League next season, I will choose Super League. But it's not you can just choose, unfortunately. You have to work for it. Bana eğer sorarsanız tabii ki de bu sene çıkmak isterim ama bu sizin seçebileceğiniz bir şey değildir. Tamam. İsminiz neydi? Ayhan Bey'in sorusu şu, bu sene mi hedefliyorsunuz? Göztepe taraftarları da merak ediyor bu Süper Lig'e çıkmayı, yoksa farklı, yani önümüzdeki sezonda bununla ilgili planınız nedir diyor. Rasmus da diyor ki, evet tabii ki de seçme şansım olsa bu sene olur ama bu seçebileceğimiz bir şey değildir. But what I'm focusing on really is to build the foundations for success. Benim buradaki zaten amacım, ana amacım bir başarı oluşturmak. Bununla ilgili bir plan var. Changing the system, how we train, how we go about doing things, our processes,
and putting that in place. If I think we put that in place, then I think we will be successful. Whether that means Super League in 1 year or 2 years or when, there's lots of factors that goes into that. But my focus is not that right now, it is to build the foundations. Şu andaki amacımız tabii ki Süper Lig değil. Bundan öte altyapıyı oluşturmak, buradaki basamakları çıkmak ve daha iyi bir şey oluşturarak aslında oraya gitmek. Zaten bunları yaptığımız zaman, bunları güçlendirdiğimiz zaman tabii ki de Süper Lig'e çıkarız. Evet. Okunan kitabını, çok okunan kitabını Türkçe'ye çevirmeyi düşünüyorum. Biz tabii hepimiz İngilizce bilmiyoruz fazla. If we can find a good translator, let's do it. Eğer iyi bir çevirmen bulursak tabii ki de yapalım bunu, neden olmasın? Yok canım, çevirmen çok. Tabii çok iyi olur. Güzel bir öneri. O kitap bestseller oldu o zaman. Ben okumuştum. Ben artık kitap okumaktan başka bir şey yapamadım. Ya benim için tabii okuduğum için o kitabı çok anlamlıydı. Rasmus'tan vardı. Hikayesinin daha başından biliyordum kendisini. Benim o zaman ortak bir nokta yani. Kişinin başına bir kitap okumaya mı dayanıyor? Hayır, şöyle tersten oluyor. Kitabı yazıyor, işte kitap dünyada çok ünlü olunca Matthew benim onu okuyor. Tabii. O kitapla yani bu işte kitapta okumanızı tavsiye ederim İngilizce bilenler için. Çok ilginç bir kitap yani işte bu şeyi anlatıyor özellikle bu. Bir sürü ince nokta, 10.000 saat kuralı mesela bir kişinin başarılı olması için minimum o işi, yani beyninizle vücudunuz arasındaki ilişkinin düşünmeden olması için hani diyor ki kemancı da olsan, futbolcu da olsan iş fark etmez. 10.000 saat bu işi ilk önce antrenmanı yapacaksın, ondan sonra iş başlar. Biz hesap ettik, biz Türk futbolcular emekli olduğunda 10.000 saat çalışmış oluyor. Emin olun. Çok güzel açıklamalar yaptı, çok sıcak açıklamalar yaptı. Ama bir de bu işin ters tarafı var. Yani Türk futbolunda eksik ne gördü saha içinde olabilir tabii ki bu. Neyi eksik, neyi yanlış görüyor Türk futbolu için? So what's missing in Turkish football, which you are feeling your example? I think there is a challenge with the mentality of players. I think the training culture, the discipline is things that needs to be added to Turkish football development. Türk futbolu için mentalitenin, antrenman kültürünün ve disiplinin geliştirilmesi gerekiyor. There's a lot of technical talent here, but I think the physical development, the athletic development of players is important, and it's becoming more and more important in modern football. Modern futbol için tabii ki de oyuncuların fiziksel gelişimleri oldukça önemli. And then I think that a little bit of patience would be good too. Biraz sabır. Sometimes, we all look at that result at the end of the game. That's what we care about, right? But everything that creates that over time, we should care more about. Bazen tabii ki de önemli olan bizim için spordur. Ama o skoru oluşturabilmek için aslında büyük bir altyapı var, oraya ulaşabilmek için. It's like an iceberg where 10% of the top is the result at the end of the game, but everything below, there's so many things that creates that, right? And that's the key thing, that's what you need to work on. But if you change every time, this goes a bit, then you don't get consistency. Aslında bu bir buzul dağı gibi, yani biz bir bölümünü görüyoruz ama altında daha büyük bir kısım var. Orada gördüğümüz, tepede gördüğümüz aslında sonuç ama onun altında çok büyük bir bölüm var. Kendisi basamakları adım adım çıkarak başarıya ulaşmayı hedefliyor. Bunu da söylüyor zaten. Ama Akdeniz insanı biraz sabırsızdır. Göztepe taraftarları da öyle. Şu anki tabloda ligdeki durumunu nasıl olarak görüyor oluşturan kadronun? Ve Torbalı tesisleriyle ilgili ilk geldiği andan itibaren, hatta kulüpte göreve başlamadan ilgiliydi. O durumda var mı gelişmeye, çeşitli ziyaretler yapıyorlar Mehmet Bey'lere?
Yeah, we had a board meeting today about the academy project, and we have kind of signed off the first phase of it. So I'm hopeful that we will actually be able to move in within the next 6 to 12 months and really start the project. Onu kısaca ben söyleyeyim. Bugünkü yönetim kurulunda bir ilk toplantımızdı. İlk fazını başlatma kararı aldık. İlk fazda şöyle yani hızlı yapmak için faz gideceğiz. Birinci fazda 4 tane saat artı onunla ilgili yeterli oyuncuları yatırabileceğimiz yer olacak. Yani mesela tribün falan yapmayacağız. Ondan sonra 3 fazla bir proje ama birinci faza yani şu an imar sorununda hemen başlamak kararını bugün yönetimde aldık. No, but I think we have, as I said, we have a lot to improve. But it's not going to happen overnight. It will take time. So I think we made some good strides in the right direction in the last 3 to 4 weeks, but it's only the beginning. So let's see. Tabii ki de bir gecede olacak bir şey değil. Bunun için çabalıyoruz. Sonuç 4 haftadır da bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Evet. Abdullah Çelebi, Son Kale gazetesi. Aslında Ali Başkan, diğer kulüp başkanlarımıza da soru sormayı tabii isteriz ama Rasmus Bey'i her zaman karşımızda bulamıyoruz. O nedenle yine ona soruyu vereceğim ben. Öncelikle konuşmasında dikkatimi çeken şöyle bir şey vardı. 5 yıl sonra çok daha farklı şeyler konuşacağız dedi. 5 yıl sonra Göztepe'yi nerede hayal ediyor bunu merak ediyorum. Bu soru ne olacak? I hope that in 5 years' time we will have built a great academy. We will be a platform for the best young Turkish players, and we will have built a system that really is at the highest European standard. That's my vision. 5 yıl içerisinde büyük bir akademi kurup, genç futbolculara bir platform oluşturup ve tabii ki de Avrupa standartlarında bir sistem oluşturmak hedefi. When I was at Brentford, I never spoke about promotion. You know, I always spoke about all the things below, building the right structure below, and then you have a good chance of getting promoted, but it's never guaranteed. So I think that is the right mindset to have. Şey dedi yani Bradford'da da ben yardımcı olayım. Bradford'da da aynı şeyler oldu. İlk önce oradaki aklı oluşturduk. Sonra Bradford'da şöyle yine ben yardımcı olayım. Yani bir üst lige çıkınca işte Rasmus geliyor. Biliyorsunuz Championship, şimdi Acun da onunla uğraşıyor. Dünyada çıkmak için en zor ligdir. Niye? 22 takım var birincisi. Yani dünyada 22 takımlı belki tek lig yani Premier Lig'in altındaki Championship'tir. Bir de orada düşen takımlar paraşüt ödemesi diye korkunç bir yani 80 milyon pound yani. Böyle şaka bir şey. What was the parachute payment? About 8 million pounds. Yeah. Yani düşen bir takım İngiltere Premier Ligi'nden 80 milyon dolar paraşüt yani başı dönmeme parası diyoruz yani oraya gittiğinde. Tabi o zaman ne oluyor? Aşağı inen kulüpler bir sürü parayla şey yapıyor, geliyor. Dolayısıyla o 3 kulübün ikisi ortalama tekrar geri çıkıyor. Yani Championship'te bir takımı çıkarmak dünyanın en zor şeyidir. Demeçleri buradaki gibi yani benim umudum o. Ben de arada şöyle düşünüyorum yani şu an tabii orada da esasında ilk sene hatta böyle başlıyor. Ya burada samimi olarak şunu söyleyeyim yani şu an yaptıklarının çünkü bir yerde işte bakıyorum. Hakikaten telaş şimdi yapmıyorlar. Belki dediğin doğru. Biz de Türkler olarak hep şunu soruyoruz. Acaba işte seyirci, taraftar gerekli, kafanızdan geçenleri düşünüyorum, biliyorum yani. Acaba taraftar gerekli, sabrı gösterecek mi? Acaba şöyle mi? O da bizim görevimiz. Ben Rasmus'a onu diyorum yani. Taraftarını veya işte medyaya,
sizlere anlatabilmemiz lazım. Yani biz projemizi iyi anlatırsak, o zaman ben bu sabrın da belli ölçüde bize göstereceğine inanıyorum. Ama tabii o arada bu bazı neticeleri de göstermemiz lazım gençler konusunda, konusunda. Ama hakikaten yapılanmalarına, yani şu an bakıyorum, hani bizim düşündüğümüz gibi düşünmediklerini kesin söyleyebilirim. Yani hakikaten çok önem veriyorlar. Böyle bir senin soruna cevap veren telaş yok yani, şu an 10.yüz galiba, 11.'yiz neyse. Yani yerimiz iyi değil. Ama bizde bu telaş yaratmadı. Yani bunun olabileceğini, ilk geldiklerinde Türkiye'yi öğrenmenin kolay olmayacağını, bununla ilgili bir yapacağımızı, biraz çuvallayacağımızı az çok tahmin ediyorduk. Çünkü kolay değil, onlar da buraya yeni geldiler. Yollarını öğreniyorlar yani. Biz iyimseriz, çok iyimseriz. Spor Türk futboluna futbol metodoloji direktörlüğü diye yeni bir kavram kazandırdı. Şu an bu görevde Rasmus Ankersen var kendisi. Rasmus Ankersen futbol metodoloji direktörü olarak Göztepe teknik yapılanmasının neresinde şu anda? Göztepe'nin buna bağlı olarak teknik direktörü, 11'ini belirleyen teknik direktörü şu anda kimdir? Ekrem Hoca mıdır? Şakir Hoca mıdır? Bu konuda da yandan alabilirsiniz. So this new title you created, something new to them. So what's his responsibility? What's his real task? For example, who would decide for the first 11 for the next game? Who is asking who those positions to make a better understanding. So the role of head of methodology is a normal role in other countries. You want to have someone that sets up the principles of play, the style, how we attack, how we defend. Not only for the first team, but also for the whole club. So when you close your eyes and someone say, Göztepe, what do you see on the pitch? That expression is what he is responsible for. So you become recognizable as a team. And obviously then he has to develop the other coaches and help them in their development and the individual development of the players. So it's a very big and a very important role. Ben yardımcı olayım çünkü teknik bir soruydu bu. Yani yapmaya çalıştıkları ilk önce Göztepe futbol kültürü, yani kullanırız, bunun yaratılması. İşte bu kişi bunun için geldi. Yani biz nasıl bir futbol oynayacağız? Henüz Göztepe'nin biraz diyoruz, seyircimiz heyecanlı bir savunma yapamayız için ama çok basit kelimelerle yapıyoruz. Bunu tamamen bir metodoloji haline getirip U13'ten başlayıp U19'a kadar bütün okullarda aynı metodolojinin devamını sağlamak istiyorlar. Zaten demin onun için biraz bu iceberg örneğini verdi. Şimdi burada şuna inanıyor Rasmus, diyor ki benim kendi elemanlarımın olması lazım. Yani bizde biliyorsunuz bir teknik direktör geliyor, Rasmus inanamamıştı, isim vermeyeyim, biriyle interview yaptı, kaç kişiyle geleceksin dedi, 10 kişi dedi. İşte bana dedi, ya dedi, nasıl olur dedi, 10 kişi ne yapacak dedi. Şimdi burada yapılmaya çalışır çünkü teknik direktörler kendi adamlarıyla geliyorlar, gidiyorlar, her şey gidiyor onunla beraber. Şimdi Kulüp de gidiyor yani, Bilgi de gidiyor, her şey gidiyor. Onun için şu an Göztepe'de yapmaya çalışılan, onun için alt taraf çalışıyor diyoruz. Bu opozisyon da bunlardan biri. Mümkün olduğu kadar kulübün yani kaleci antrenörü mü, kulübün olsun. Sportif performans hocası mı? Yeni hoca geldiğinde gelsin 1-2 kişiyle. İngiltere'de öyle. Yani hiçbir hoca 10 kişiyle gelmiyor. Geliyor 1 veya 2 kişiyle geliyor. Artık gelen kişi kabul edecek. Yani şartlar gelenin değil, bizim şartlarımız geçerli olacak. Geliyorsan buraya bu kişilerle çalışmak için geleceksin diye. Bu yapı oluşturuluyoruz. Yani demin o senin bahsettiğin pozisyon da onlardan önemli biri oluyor pozisyon olarak. Yani kendi elemanlarımızı, yani şu an hala bir tek şeyler duyuluyor sağa. Mesela çok yakında çok iyi, hem de İngiltere'den bir Türk tavsiye edildi. Çok iyi bir spor performans hocası getirildi. Yani bunlar daha doldurulmadı, bitmedi de. Henüz daha iş devam ediyor. Evet. Bu yeni işlemi gündeme geldikten sonra
Rasmus'la ilgili ciddi bir araştırmaya girdim. İşte İngiliz basınında, Hollanda basınında bir takım eski röportajları vardı, onları okudum. Ve aslında şöyle bir durum söz konusu. Sizin de o günkü basın toplantısında şöyle bir söyleminiz vardı, çok önemli, çok kayda geçmesi gereken. Dediniz ki bu grupla görüşürken bir gün onları Torbalı'da gördüm ve doğru yerdeyiz kanaatine vardım demiştiniz. Yine İngiliz basınındaki bir röportajda Midland Akademisi ile ilgili şöyle bir hedef konulmuş vizyon olarak. 2030 yılında altın top kazanacak bir yeteneği yetiştirebilir bu akademi ve bizim hedefimiz bu şeklinde bir hedef var. Göztepe'de de bu yola doğru giriliyor. Bu anlamda adlandırılabilecek bir vizyon var mı? It's a long question, I can translate. You obviously you read a lot about you, so when you start, I mean, so you read that for you the youth academy is very important. So when you establish the youth academy in Michelin, you said in year 2030 we should have one player who will get the golden boot award. So that impressed him a lot. So do you think somebody will get it from araya? What he's saying, you know, he appreciates that what you said, and you know, so is that the same motivation for Turkey? I think şöyle diyeyim ya, bizde orada kaç kişi var, bizde kaç kişi, daha fazlasını istemem. Adlandırma anlamında. When we back in 2005, we founded the Academy of Midland, and that time there was a World Cup in 2010 in South Africa, and in 2005 we had nothing, new academy, and we said in 5 years we want to have 2 players participating in the World Cup in South Africa. And we had Simon Kjær from Denmark and Winston Reid from New Zealand. So we achieved that. So I think, you know, I don't think we will have someone that will win the Golden Boot anytime soon. But I think you can set a target about that we need to produce a number of players for the Turkish national team within a certain time frame. Something like that, yeah. Evet, ben yapayım. Ne tercümeyi? Şimdi evet diyor, 2005 yılında biz şey kurduğumuzda diyor, Michelin'i kurduğumuzda diyor, büyük hayal kurmadık diyor. 2010 yılı Afrika'daki kupa için, yani Michelin o zaman hiç önemli bir takım değil, 2 kişi milli takımda oynasın minimum dedik diyor. Hakikaten de oynadı diyor. Yani 5 yıl sonra diyor, hiç bilinmeyen bir takımdan 2 kişi yani 2030 yılında diyor şeyi kazanır mıyım bilemem ama diyor mesela şu anki en büyük hayalimiz diyor çok kısa zamanda mesela 5 yıl içinde 6 yıl içinde Göztepe Akademisi'nden birkaç oyuncu milli takımda oynatabilirsek Türk milli A milli takımda o bizim için diyor mesela hedefe ulaşmak